tarihte yapılmış en korkunç 10 deney. Ancak belirtmek gerekir ki bu deneylerin çoğu ahlaki ve insani açıdan kabul edilemez olduğu için bilimsel etik kuralları gereği tekrarlanması veya benzerlerinin bir yapılması mümkün değildir. Stanford Hapishane Deneyi 1971. Psikolog Philip Zimbardo tarafından yürütülen deneyde gönüllü öğrenciler rastgele olarak gardiyan ve mahkum olarak atanıyordu. Ancak deney ahlaki sınırları aşarak katılımcıların ruhsal ve fiziksel sağlığını tehlikeye soktu. Nazi Almanyası'nda insan deneyleri 1930'lar ve 1940'lar. Nazi doktorları Auschwitz ve diğer toplama kamplarında tutsaklara karşı dehşet verici deneyler yaptı. Bunlar arasında dondurma deneyleri, yaraların enfeksiyonla kapatılması deneyleri gibi insanlık dışı uygulamalar yer alıyordu. Unit 731, 1930'lar, 1945, Japon ordusunun gizli birimlerinden biri olan Unit 731, Çin'de insanlar üzerinde deneyler yapmak için kuruldu. Deneyler arasında biyolojik silah testleri, zehirli gaz deneyleri ve amputasyonlar gibi insanlık dışı uygulamalar vardı. Tuskegee Sifiliz Deneyi 1932-1972. Amerika Birleşik Devletleri Halk Sağlığı Servisi, Alabama'da siyahi erkekler arasında sifilis tedavisi üzerine bir deney yaptı. Ancak deney, katılımcıların bilgilendirilmeden bırakılması ve tedavi edilmemesi gibi ahlaki ihlaller içeriyordu. Yale Elektrik Şoku Deneyi 1961, Stanley Milgram tarafından yürütülen deneyde katılımcılara bir otorite figürü tarafından yönlendirilerek başka bir kişiye elektrik şoku verme görevi veriliyordu. Deney, katılımcıların sınırlarını ve itaatsizlik seviyelerini test etmeyi amaçladı ancak etik açıdan tartışmalıydı. David Reimer deneyi 1960'lar 1970'ler. David Reimer doğuştan bir erkek olarak doğdu ancak sünnet operasyonu sırasında ciddi bir hata yapıldı ve doktorlar onu kıza dönüştürmeye karar verdiler. Deney, cinsiyet kimliği ve cinsel gelişim üzerine olumsuz etkileri olduğu için korkunç sonuçlara yol açtı. Little Albert deneyi 1920, John B. Watson ve Rosalie Rayner tarafından yapılan deneyde küçük bir çocuk olan Albert'e karşı bir beyaz faresi göstererek korku tepkileri ölçülmeye çalışıldı. Deney, çocuğun yaşamı boyunca kalıcı korkular geliştirebileceği ahlaki bir tartışma yarattı. Yamyamlık deneyi 1980'ler. Amerikalı antropolog William Ahrens, yamyamların gerçekten var olup olmadığını araştırmak için Papua Yeni Gine'de bir deney yaptı. Ancak deney, yerel halkın kültürüne saygısızlık etti ve etik sınırları aştı. Monster Study 1939, Wendell Johnson tarafından yürütülen deneyde çocuklara konuşma bozukluğu olanların normalden daha kötü konuştukları söylendi. Bu, katılımcı çocukların psikolojik olarak zarar görmesine neden oldu ve deney etik olarak kabul edilmez bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde radyoaktif deneyler 20. yüzyılın ortaları. Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında radyoaktif maddelerin etkilerini araştırmak için insanlar üzerinde deneyler yaptı. Bu deneylerde bilgilendirilmemiş katılımcılar radyasyon maruziyeti gibi risklerle karşı karşıya kaldılar ve sağlık sorunları yaşadılar. Tüm bu deneyler bilimsel araştırmanın etik sınırlarını aşarak katılımcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan örneklerdir. Bugün bilimsel araştırma etiği bu türden deneyleri önlemek ve katılımcıların haklarını korumak için sıkı kurallar ve düzenlemeler içerir.